Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün görüntüsüyle, tadıyla harika bir tarifle karşınızdayım. Yanardağ kek yapıyoruz. Adı kek ama gerçekten pasta görünümünde. Yapımı oldukça kolay ama böyle kekle muhallebi böyle acayip bir doku birleşmesi yaşanıyor. Yapınca ancak size gösterebileceğim. Tadınca tabii beni çok daha net anlayacaksınız. Harika bir şey. Hemen yapımına başlayalım, lafı fazla uzatmayalım. Kekimizin önce muhallebisiyle başlıyoruz. Bunun için 1 litre süt kullanıyorum. Bir su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı ama böyle tepeleme dolu dolu 2 yemek kaşığı un. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı ama böyle dolu dolu nişasta. Ve şimdi bunları bir güzel topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Ve ocağa gidiyoruz. Ocakta da sürekli karıştırarak böyle bir muhallebi kıvamına getiriyoruz. Görüyorsunuz katılaşmaya başladı. Pıtır pıtır böyle baloncuklar da çıkmaya başladı. Bu aşamada artık altını iyice kısıyorum. Ve 1 paket vanilya koyuyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Böylece muhallebimiz parlak oluyor, çatlamıyor. Vanilyayı da sonra ilave ettiğinizde kokusu daha kalıcı oluyor. Artık muhallebimin altını kapatıyorum. Bir kenara alıyorum. Ilınmasını bekliyorum ama ara ara da karıştıracağım ki kabuk bağlamasın. Biz bu arada kekin yapımına başlayalım. Şimdi kekin yapımına geçiyoruz. Çok güzel bir kek bu. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker. Şimdi şekerle yumurtayı güzelce çırpıyoruz şeker eriyene kadar. Görüyorsunuz şeker iyice eridi ve harika bir krema kıvamı aldı. Şimdi 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Şimdi sıvı malzemeleri hafif bir karıştıralım. Ve katı malzemelere geçiyoruz. 2 su bardağı un. Elekten geçiriyorum ben, böylece kekim çok daha güzel oluyor. 2,5 yemek kaşığı kakao ama yine tepeleme. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Hepsini elekten geçiriyorum. Müthiş bir kek oluyor. Brownie havasında bir kek. Şimdi hafif hafif katı malzemeleri de karıştırıyorum. Kekimiz de hazır ve pişirme kağıdını şöyle kelepçeli kalıbın altına sıkıştırdım. Yanlarını da katı yağla yağladım ve kalıba kekimi boşaltıyorum. Kekin kıvamı gördüğünüz gibi bayağı sıvı, yani katı bir kek değil. Bu çok güzel, böyle pandispanya gibi, brownie gibi harika yumuşacık bir kek oluyor. Muhallebimi rahat dökebilmek için şöyle bir kaba koydum. Muhallebi ılık, sıcak değil kesinlikle. Ve şimdi şöyle kekin tam ortasına hafif döndüre döndüre muhallebimi döküyorum. Muhallebinin çok sıvı olması sizi yanıltmasın. Bu zaten kekiyle beraber pişecek. Böyle bir brownie cheesecake havasında bir kek. Böyle döküyorum. Kekin içinde kalacak bu muhallebi. Şimdi fırına gidiyor. 175 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişecek.
Kekimiz fırından çıktı, o alevli ilk sıcaklığı da gitti. Bakın sallıyorum, muhallebimiz böyle sallanıyor, oynuyor. Bu sizi yanıltmasın. Bu iyice böyle oda sıcaklığına gelecek ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında mutlaka bir gün bekletin. İşte tam o zaman kek kıvamına geliyor. Sakın bu haldeyken kesmeye kalkmayın. Şimdi güzelce soğutacağım. Ve soğudu, bir günde buzdolabında bekledi ve kekimizin kıvamına bakmaya sıra geldi. Bakın harika, yumuşacık, pamuk gibi bir kek. Dediğim gibi böyle bir brownie cheesecake havasında bir şey ama hiç o kadar böyle malzeme kullanmadık. Normal bir kek yaptık, bir de muhallebi ama tadı o müthiş, bir sürü malzeme kullanılan cheesecake ve brownie gibi. Bakın muhallebi ne kadar sertleşmiş ama öyle taş gibi değil. Ben hiç sevmem öyle taş gibi muhallebileri, böyle nişasta olur. Bu çok güzel kıvamda bir muhallebi. Kekine gelince de bakın pamuk gibi, harika, yumuşacık, dağılan pandispanya gibi böyle bir kek. İşte yanardağ kekimiz hazır, görüyorsunuz, harika görünüyor. Misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bir tarif. Tadı da olay, öyle söyleyeyim ben size. Yapın, tadın, yorumlarınızı da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bu videoda sizinle de ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonuna bastığınızda hemen yanında bir tane de böyle zil şeklinde bir buton göreceksiniz. Ona da basarsanız bundan sonra yapacağım böyle videoları hemen yüklediğimde size haber gelecek. Onu da hatırlatmak istedim. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.